Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü haberlerimize geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı videomuza eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin şehit edilişinden sonra yerine gelecek isim artık az buçuk belli oldu. Halit Meşal dün İsmail Haniye'nin cenaze töreninde bir açıklama yapmıştı. O açıklamalar özellikle de sosyal medyada bayağı bir gündem oldu. Kıymetli dostlar, Halit Meşal ne demişti? Büyük olduğunu zannettiğimiz birçok ülkenin aslında öyle olmadığını gördük diye bir ifade kullanmıştı Halit Meşal. Tabii Türk sosyal medya hesapları Halit Meşal'in bu sözünü aldılar, böyle cımbızla çekip aldılar. Sadece bu ifadeyi X üzerinden paylaştılar. Daha sonrasında ortalık tahmin edeceğiniz üzere yangın yeri. İşte bir taraf diyordu Halit Meşal bu sözü bize söyledi. Türkiye işte hiç yardım etmedi. Ondan dolayı Türkiye'yi kastetmekteydi. Öbür tarafta ise ki benim de düşündüğüm, katıldığım fikirdi. İran'a söylediği yönündeydi bu ifadeleri. Kıymetli dostlar, gerçekler aslında belli bir süre sonra ortaya çıktı. Halit Meşal'in videosunun tam halini, bu ifadeleri kullanmış olduğu videonun tam halini sizler için buldum. Videoyu şimdi birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Daha sonrasında Halit Meşal bu ifadeleri, hani büyük olduğunu sandığımız devletler aslında öyle değilmiş ifadelerini kim için kullanmış hep birlikte öğrenmiş olacağız. İsterseniz video bu karşımıza gelsin. Şimdi Katar'dayız. Ya Allah, innel hayate mevâsib vel hayâ vücûle ve kem min kibârin kunna nazunnuha kibârin velakinnehum lem yedgavû kezâlik. Ve emme Katar kul umrha kebîra ve zâdeha Allâhu azameten ve mekâneten rafa'a Allâhu şe'nekum. Ve şükran lehâdihâ usulü kerîmâ. Halit Meşal'in açıklamalarında bir detay vardı. Katar'a teşekkür ediyorum demişti. Katar'ı o demiş olduğu ülkelerin dışında tutmuştu Halit Meşal. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Halit Meşal eğer ki açıklamalarının devamında Katar'a teşekkür etmişse sizce bu ifadelerinde Türkiye'yi mi kastetmiştir? Sormak istiyorum. Katar'ın şu an mesela ilk olarak güvenliğini kim sağlıyor? Katar'ın güvenliğini bileceğiniz üzere, yani açık bir tabirle ülkemiz Türkiye sağlıyor. Katar'a teşekkür eden Halit Meşal, Katar'ın güvenliğini sağlayan Türkiye'yi mi sizce güçsüz bir devlet konumuna yerleştirmiştir? Tabii ki de böyle bir şey imkansız. Aslında kimi kastetmiş olduğu çok açıktı. Kimi kastedecek? Tabii ki de kendi Cumhurbaşkanını dahi koruyamayan ülke olan İran'ı kastetmekteydi. Yani bir tane misafir geliyor. O misafir yine daha önce dediğim gibi şu an dünyada korunması gereken en önemli kişilerden bir tanesini siz gidiyorsunuz. Şimdi sosyal medya haberlerinde konuya dair, suikaste dair önemli bilgilere ulaştım. Onları sizlerle paylaşacağım ama hani İran'ın kendi iç istihbaratında da bazı aksaklıklar, hatta Mossad'ın İran istihbaratına sızdığı yönünde önemli iddialar var. Yine bu konulara da değineceğiz ama Halit Meşal'in bu sözleri kısacası oldukça gündem olmuştu. Açıklamaların devamını paylaşaraktan bu konuyu bir netleştirmek istedim. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde. Şimdi tabii kıymetli dostlar, Filistin-İsrail hattı oldukça sıcak. İşte İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine sosyal medya delikanlı yaparaktan, klavye delikanlı yaparaktan sürekli Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Mevzunun o taraflarını zaten hepiniz biliyorsunuz ama mevzunun bir de bir başka tarafı var. O taraf ise Yunanistan kısmı. Kıymetli dostlar, Yunanlılar şu son günlerde artık tamamıyla kafaya oturttular. İsrail'de yanlarına çekmek istiyorlar. Türkiye'nin kendi savunma sanayi ürünlerini artık bundan sonraki süreçte İsrail'e karşı kullanabilir mantığıyla tüm dünyaya servis etmeye başladılar. Son olarak da mesela Yunan basınından Pentapostragma son atmış olduğu başlığında Türkiye'nin Cenk balistik füzesine değindi ve Türkiye'nin bu füzeyle İsrail'i vurmayı düşündüğünü kastetti. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Öncelikle belirtmek isterim ki metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan basınından Pentapostragma dedi ki 1500 kilometre menzilli yeni Cenk füzesi hazırlanıyor. Türk general İsrail'in dezavantajı coğrafi büyüklüğü dedi diye bir başlık atmıştı Yunan basını. Haberin detaylarında Türk savunma sanayisinin Cenk programı hakkında çok fazla ayrıntı bilmiyoruz. Ancak Ankara'nın bizzat yetkililer ve bizzat Erdoğan aracılığıyla böyle bir füzenin ileride ekleneceğini duyurduğunu biliyoruz demişti Yunan basını. 2023 yılında Cenk adını alan bu füzenin 2023 yılından itibaren 1000 kilometre menzile sahip olacağı duyuruluyor. İşte kıymetli dostlar, haberin asıl dikkat çekici kısmı şimdi başlıyor.
Yunan basını diyordu ki isminin açıklanmaması kaydıyla bir Türk generalinin bir sosyal medya paylaşım sitesinde şu sözleri aktarıldı. İsrail'in dezavantajı coğrafi büyüklüğüdür. İslam dünyasını etkisiz hale getirdiğinde tüm altyapısı yok olacak. İsrail olağanüstü saldırılar yapabilir ama Türkiye ile topyekün bir savaşa dayanamaz ifadeleri kullanılmıştı. İran'daki yeni gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz'de olası bir Türk-İsrail çatışma senaryosuna ilişkin Ankara'nın da felsefesinin bu olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Türkiye, İskenderun'daki ve işgal altındaki Kıbrıs'taki deniz üssünü güçlendirirken Lübnan'a ve başka yerlere kuvvet aktarmanın yollarını arayacak. Daha tuhafı ise Türk ordusunun İsrail'e karşı olası askeri operasyon planlarının ortaya çıkması. Kesin olan şudur ki Türk savunma sanayisi artık hem Yunanistan'ı hem Kıbrıs'ı hem de tüm Akdeniz ülkelerini tehdit edecek. Kendi silah sistemlerini üretmek için gece gündüz çalışıyorlar diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Cenk füzesi size ait. İsrail olur da bir şey olursa İsrail'e başka türlü şeyler de deneriz. Yunan yanına dediğim gibi işte Türkler bizi yakacak bari İsrail kozunu oynayalım da işte İsrail sayesinde belki ABD bize 3-5 kuruş daha yardım eder. Bakın Türkiye sadece Yunanistan'a tehdit etmiyor. Sizi de tehdit ediyor diye İsraillere sürekli gönderme yapıyorlar ki Amerikalı ağabeyleri bunlara daha fazla destek çıksın. Yunan medyasının şu an tüm prensipleri bu şekilde çalışmakta. Haberi de bilerek sizlerle paylaşmak istedim. Yoksa Cenk füzesinin varlığından zaten Yunanlılar 2 senedir 3 senedir haberdar. Niye bu haber şimdi dolaşıma sokuluyor? İnsan ister istemez de düşünüyor. Devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden kıymetli haberleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Garip bir olaya gideceğiz. Gerçekten garip, hani abartmıyorum. Kıymetli dostlar, yine olağan bir şekilde özellikle de Edirne Keşan bölgesindeki insan hava aracı uçuşlarını takip ederken karşımıza çok garip bir olay çıktı. Görmüş olacağınız üzere sol taraftaki insan hava aracı yaklaşık 51.800 fitte uçuş icra eden insan hava aracı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insan hava aracıydı. İşler aslında buraya kadar normal ilerlerken kıymetli dostlar hemen sağ tarafında yanlış görmüyorsunuz. 83.000 fit irtifa belirtilen Baykar 03 Transponder adıyla uçuş gerçekleştiren bir insan hava aracı vardı. 83.000 fit irtifa. Tahminlerimi hemen sizlerle paylaşayım. Büyük ihtimalle Transponder'da bir uçuş bilgisinde bir hata gerçekleşti. Bundan dolayı 83.000 fit olarak gözükmekteydi. Bağımsız uçuş takip sitelerinde 83.000 fit demek yani 25 kilometre havadan yükseklik demek. Büyük ihtimalle Transponder'da bir hata gerçekleşti. İşin bir öbür tarafı da var mıdır? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu olay gerçek olabilir mi? Ama bana kalırsa bir yanlış anlaşılmaydı. Hemen devamında Türkiye'de gerçekleşen bir olayı tüm dünya yaklaşık 2-3 gündür konuşmakta. Hangi olayı kastettiğimi anladınız. Esir değişimi. Kıymetli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük esir takasına Milli İstihbarat Teşkilatı ev sahipliği yapmıştı. MİT'in bu uluslararası alandaki başarısını hazmedemeyen bazı devletler de ortaya çıktı. Onlardan bir tanesi mesela Almanya'ydı. Alman hükümet kaynakları Türkiye'de gerçekleştirilen esir takasına ilişkin aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Türkiye'nin anlaşma kapsamında yaptığı tek şey havalimanı sağlamaktı. Evet, yanlış duymadınız. Sadece biz havalimanını sağlamışız. Geri hiçbir şey sıradan normalmiş. Almanlar bu olayı böyle kabullenmişler. Adamı da sormak isterler. Ne yani bu olayın gerçekleşmesi için? Madem ki havalimanı sağlanacaktı, Almanya'da da bir ton havalimanı var. Neden Almanya'daki havalimanında bu esir takası gerçekleşmedi? Bunlar hazmedemiyorlar. Türkiye'nin ikili ilişkisi, Türkiye'nin denge politikasını hem Ruslarla hem ABD ile iletişim kurmasını Almanların hazmedememesi bu şekilde karşımıza çıktı. Yavaş yavaş şöyle bir Filistin-İsrail hattına gitmek isteyeceğim. Bileceğiniz üzere İsmail Haniye'ye gerçekleştirilen hain suikast sonrasında İran'ın vereceği cevap merak edilmekteydi değil mi, ama merak edilmemekteydi aslında. Üst düzey bir ABD yetkilisi bu konuya dair ne dedi biliyor musunuz? The Wall Street Journal'a. Bu seferki İran saldırısının zamanlamasını bilmek zor. Geçen sefer saldırının zamanlamasını İran bilmemizi istediği için biliyorduk. Ama bu sefer farklı diye bir açıklama yapmıştı ABD'li. Tabi bu açıklamalar tanıdık. Senaryo hep aynı. Devamında mesela İran'ın son 24 saatte İsrail'e verdiği hasarı sizlerle paylaşayım mı? Kıymetli dostlar, 26 tane video, 38 tane tehdit mesajı, 52 tane de görsel tasarım. İran'ın bu muhteşem İsrail'e vermiş olduğu cevaplar bu şekildeydi.
Hemen akabinde ise Haniye'nin suikastine ilişkin tabi belli başlı iddialarda yine gündemden düşmüyor. Mesela son olarak bugün sabah saatlerinde Telegraph'ın yapmış olduğu haberde Mossad'dan suikast için talimat alan 2 İranlı güvenlik ajanı Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı binanın 3 odasına bomba yerleştirdi demişti. Asıl plan Haniye'yi Mayıs ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı reisinin cenaze töreni için İran'a geldiğinde öldürmekmiş. Ancak bina içerisinin çok kalabalık olması ve operasyonun başarı ihtimalinin düşük olması nedeniyle plan hayata geçirilmemiş. Kamera kayıtlarına göre Mossad'a çalışan İranlı 2 ajan saldırıdan birkaç dakika önce odadan odaya geçerek gizlice hareket ediyor ve patlayıcının en son ayarlamalarını yapıyor ve daha sonrasında ise The Telegraph'ın iddiasına göre İsmail Haniye suikasti gerçekleşmiş oluyordu. Katar'da İsmail Haniye'nin cenazesi gerçekleştirildi. Tabi cenazeye katılmayan bazı isimler de vardı. Şimdi isimlerini vereceğim, sizler hiç şaşırmayacaksınız. Sayıyorum: Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki üst düzey yetkililer şehit İsmail Haniye'nin cenazesine katılmamıştı. Daha da ilginci, hani ben sizlere dedim ya, İsmail Haniye'nin vefatından en çok keyif alan bir kişi vardır, o da Mahmut Abbas'tır demiştim. Hatırlıyor musunuz? Kıymetli dostlar, Eylül 2016'da Şimon Peres'in cenazesine katılan, eski İsrail Başbakanı'nın cenazesine katılan Filistin Başbakanı Mahmut Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Doha'da düzenlenen cenaze törenine katılmadı ve görmüş olacağınız üzere Şimon Peres'in cenazesinde bildiğimiz gözyaşı dökmüştü Mahmut Abbas. Ve işin en acı kısmını söyleyeyim mi? Yanlış hatırlamıyorsam 14 Ağustos tarihinde Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma gerçekleştirecek. İşte eğer ki yüreğinizde bir şey oturacaksa bence bu otursun. Çünkü benim yüreğime oturdu, çıkmıyordu. Yani kıymetli dostlar, bilmiyorum ama hani sosyal medyada aslında bayağı bir dolaşıma sokuldu. İşte Halit Meşal çağrılsın, mecliste o konuşma yapsın. Mahmut Abbas gelip ne diyecek? 14 Ağustos'ta büyük bir kepazelik mi izleyeceğiz? Ne bileyim, hani Hamas'tan kimse gelemiyorsa Mahmut Abbas da gelmesin. Mahmut Abbas'ın, yani bir insan İsmail Haniye'nin cenazesine katılmayıp İsrail Başbakanı'nın cenazesine katılıyorsa o adamı gelip de mecliste ne konuşturacağız? O da tabii ki de işin bambaşka bir boyutu. Tabii ki de bunlar biraz uluslararası diplomasi ama hani bu yaşananlara gerçekten de yüreğimiz el vermiyor. Olayın saçmalığı bu şekildeydi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.